Merhaba arkadaşlar, bu videoda Philips'in Airfry Essential X-Large ürününü inceleyeceğim. Airfry'ler Hollanda'da bayağı meşhur çünkü Hollanda'da atıştırmalıklar çok fazla ve Airfry'lar da çok daha az yağla kızartma ürünlerini halledebiliyorlar. Yani fritöz yerine bunu alıyorsunuz. Şimdi alışveriş merkezine geldim. Airfry için uygun olan atıştırmalıklardan alacağım. Yaklaşık 9-10 saattir hiçbir şey yemedim. O yüzden bayağı bir atıştırmalık alırım diye düşünüyorum. Patates kızartması dahil. Hollandalı iş arkadaşlarımdan da biraz tavsiye istedim. Airfry'de ne güzel gider diye. Onlar da bir şeyler söyledi. Aslında birçok şey Airfry için uygun zaten ama şimdi gelin birlikte bakalım Airfry için neler alabiliriz. Şimdi şu taze dilimlenmiş patateslerden var. Normal fritözde falan kızartınca müthiş oluyor. Airfry'da da olur dediler. Fransız usulü şöyle ince dilim. Bir de biraz daha kalın dilimlenmiş olanları da oluyor bunların. €1'ymuş bu paket. Şimdi dondurulmuş ürünler reyonuna gidelim. Kabakla patlıcan alacağım ya. Birer tane deneyeceğim. Kabağı fırında yapınca çok geç pişiyor. Ve yanıyor. Bakalım Airfry'da nasıl olacak. Şimdi bu dondurulmuş patatesler fritöz için ayrı oluyor. Fırın için ayrı. Airfry için de ayrı mesela bu. Airfry için diyor ama ben bugün taze patates aldım. O daha güzel olur diye düşünüyorum. Bami'yi tavsiye ettiler. Bu bitiball'larda meşhur. Gene kroketler meşhur. Bunların karışıkları oluyor. Hatta KFC de çıkarmış şimdi. Çıtır bitterball kip diyor. Yani tavuk. İçi böyle kremamsı bir et oluyor. Tavuğu da böyle kremamsı bir şekilde yapıyorlar. Etrafı da çıtır kaplamalı oluyor. Şöyle tavuklar var. Normal çıtır kaplamalı tavuk. Onları normalde yağda yapıyordum ben. Fena değil. Airfry'e özel bir şey var mı? Evet, şunlar mesela fırın ve Airfryer için demiş. Onları tercih etmek gerekiyor bazı şeylerde. Gene şu kroketlerde de fırın ve Airfryer için demiş. Bakalım bir şeyler seçip alacağım şimdi. Şimdi patlıcan almıştım, kabak almıştım. Onun dışında karışık 2 tane paket aldım. Tüm önerilen şeylerden var. O yüzden hepsini denemeye çalışmış olacağım. Şu marketin kendi ürünü. Party Mix diyor. Bitterball var. İşte şunda mesela Kip Corn var. Bunlar hep meşhur Hollanda'nın atıştırmalıkları. KFC'nin yeni çıkardığı bir şey var. Acılı tavuklu Bitterball. Airfry için diyor. 10 tane var içinde. Bir de şu da güzel bir şeye benziyor. Acılı peynirli atıştırmalık diyor. İçi herhalde jalapeno var bunun içinde. Peynir dolgulu. Şu da taze dilimlenmiş patates. Aynı zamanda sıcak tutma özelliği de varmış. %90 daha az yağla pişirme diyor. Kullanma kılavuzu çıktı içinden. Yumurta kutusuna benzer bir şey çıktı. Ben bunun boyutunu da merak ediyorum. Şöyle mutfak dolaplarının içine girebilse, internetten baktığım ölçülere göre sığmıyor. Bayağı ağır bir şeymiş bu. Görünüş olarak bayağı şık. Bayağı teknolojik bir şeye benziyor. Nasıl açıldığı hakkında fikrim yok. Önce bir kullanım kılavuzunu inceleyeceğim. Şimdi ben bunun 2 tane parçasını yıkadım ve mobil uygulamaya indirdim. Nutri-U diye bir uygulama. Şimdi kurulumu yapacağız. Kapatayım, sıfırdan başlayalım. Cihazınızı seçin diyor. Burada önemli olan ülkeyi doğru seçmek. Ben ilk önce Türkiye'yi seçtim fakat bu model Türkiye'de olmadığı için listede çıkmadı. O yüzden Hollanda'yı seçtim. Essential X Large Connected diyor. Airfryer'ınızı
kuralım mı diyor. Tamam dedim. Açma kapama düğmesine bir kere basın diyor. Devam diyorum. Daha sonra kurulum moduna gelin diyor. Şuna basılı tutarak, menü tuşuna basılı tutarak. Wi-Fi ikonu gözükene kadar bastım. Gözükmeye başladı. Devam diyorum. Bir sonraki aşamada Philips ağına katılmanızı isteyecek diyor uygulama. Tamam, katıl dedim. Farklı bir izin isterse de onu onay vermeniz gerekiyor. Etraftaki yerel ağlara erişim izni vesaire. En azından Apple cihazlarda böyle. Android'de de farklı izinler isteyebilir. Şimdi Airfryer'ınızı cep telefonunuzla eşleştirin diyor. Şöyle şu aşağı oka bir kere basın diyor. Sabit yanana kadar. Tamam, şimdi eşleştir butonuna basıyorum cep telefonumdan. Şimdi bana normalde evde kullandığım Wi-Fi network'ünü seçmemi istedi. Bağlan dedim ve bu işlem 30 saniyeye kadar sürebilir dedi. Kendi evdeki Wi-Fi ağına tekrar bağlanmam için onay istedi. Şu anda bekliyorum. Şimdi NutriU uygulaması philips-healthsuite.com adresine giriş yapmanızı istiyor dedi. Kendi kendine arka planda giriş yaptı. Şu anda işleme devam ediyor. İlk başta ben Philips hesabımla bir giriş yapmıştım zaten. Belki o yüzden tekrar giriş istemedi. Ya da istedi ama otomatik olarak giriş yaptı. Evet, tebrikler diyor. Neredeyse bitirdiniz diyor. Devama bastım. Uzaktan çalıştırma modunu aktif etmek istiyor musunuz diyor. Ev ağına bağlı değilken de bu cihazı çalıştırabiliyorsunuz. Bence bayağı gereksiz. Tamam dedim. Bitir dedim. Sesli kontrole izin vermek istiyor musunuz diyor Amazon Alexa ile. Hayır, teşekkürler dedim. Akıllı Airfryer'ınız eklendi ve eşleştirildi dedi. Devam dedim. Şimdi beni nasıl bir ekran bekliyor ona bakalım. Evet, ana ekranda tahmin ettiğim üzere yemek tarifleri var. Arama yapabiliyorsunuz buradan. Bayağı detaylı, bol bol da yemek tarifi var gibi gözüküyor. Onun dışında manuel pişirme modu var. Burada pişirme zamanını ayarlıyorsunuz. Derecesini seçiyorsunuz. Akıllı pişirmeyi başlat diyorsunuz. Birazdan ben onu deneyeceğim zaten, o modu. Burada da böyle blok niteliğinde yazılar var. Oraya geçiyorum. Kişisel ayarlarınız var. Şimdi ben bunun içine aldığım atıştırmalıklardan bir tanesini koyacağım. Şöyle KFC'nin acılı tavuklu bitter ball'unu almıştım. 10 tane var diyor içinde. Onları koyacağım. Şunun içine yerleştireyim, herhalde böyledir. Bu arada kullanım kılavuzunda pek detaylı bilgi yok. Şekillerle bazı şeyleri anlatmış. Onun dışında ıvır zıvır güvenlik talimatları falan var. Ama cihaz bayağı basit geldi bana. Tahmin ettiğimden de kolay. 2 tane altta parçası var. Bu iç kısmı zaten böyle minik bir fırına benziyor. Bunun üstünde yazan bir Airfryer notu var. 200 derecede 9 dakika pişirin diyor. Şimdi ben bunu yerleştirdikten sonra cep telefonu uygulamasıyla manuel pişirme modunu açacağım. Şöyle yerleştirelim. Şimdi telefondan pişirme zamanını 9 dakika olarak ayarladım. Derecesini de 200 derece yapalım. Kutunun üzerinde yazdığı üzere. Maksimum 200 derece oluyor bu arada. Başlat diyorum. Benden tekrar izin istedi. Uzaktan başlatmayı etkinleştirmek istiyor musunuz diye. Tamam dedim. Seçtim. Devam dedim. Airfryer'ınıza bağlanıyor diyor. Airfryer güncelleniyor diyor. Yeni bir güncelleme indiriyor diyor. Valla evdeki eşyalar akıllandıkça güncelleme derdi de oluyor. Lambasından tut da çamaşır makinesine kadar ara sıra böyle güncellemeler geliyor. Neyse, herhalde kısa bir güncellemeydi bu. Start Cooking diyor. Şimdi başladı. Telefonda da şu şekilde gösteriyor. Şu anda 6 dakikası kaldı. Şöyle bir hava sesi geliyor. Fan sesi gibi. Arka tarafında zaten böyle delikler var. Buradan sıcak hava üflüyor. Yani çok sesli sayılmaz. Rahatsız etmiyor. Geceleri çok rahatlıkla kullanılabilir. Şimdi artık içinden kokular gelmeye başladı yavaş yavaş. Zaten 2 dakikası kaldı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.
Şimdi bu sefer saniyeleri göstermeye başladı. Dakikaları gösteriyordu. Ve bitti. Ötmeye başladı. Aynı bulaşık makinesinin sesi gibi zaten. Şimdi şöyle nasıl açıyorduk bunu ya? Direkt çekiyoruz. Bayağı kızarmış. Şöyle yapıyorum. Şu şekilde bayağı sanki böyle fritözde yağda kızartmışsınız ama yağını da süzmüşsünüz gibi oldu. Şimdi tadına da bakacağım. Yani sıcak sıcak. Şimdi şunu deneyeceğim. Yine benzer şekilde herhalde. Bu da karışık bir mix. Normal bir fırın olsaydı eğer ön ısıtma da yapmanız gerekecekti. Bir de onun için beklemeniz gerekiyordu ama bunda mesela kutunun üstünde 6 dakika yazıyor, 8 dakika yazıyor. Direkt koyuyorsunuz 6 dakika içinde hazır oluyor. Bunu da göstereyim size. Bayağı sıcak şu anda. Şu şekilde. Normal yağda kızarmış gibi gözüküyor. Altında da böyle birkaç damla yağ birikmiş. Bir de dışındaki o çıtır kaplamalardan dökülmüş, o kadar. Bunlar direkt makineye atılabildiği için kolay temizlenebilir. Fakat bunun dışında böyle plastik kaplama var. Makinede bunlar çizilir gibi geldi bana. Şu alttaki parçayı ben elde yıkamayı tercih ederim açıkçası. Hatta bunda da aynı şekilde. Makineye bazen başka şeyler de atıyoruz. Derecesine dikkat etmiyoruz. O yüzden çizilme falan olabiliyor. Uzun kullanımda nasıl bir duruma dönüşür bunlar? Plastikler bilmiyorum. Şimdi son olarak biraz da taze patateslerden yapacağım. Denemek için. Aldıklarımın geri kalanını yapamayacağım. Çünkü bayağı doyurdu bununla. Bunun üstüne bir çay kaşığı zeytinyağı koymamı söyledi arkadaş. Hollandalı bir arkadaş. Çok az bir zeytinyağı döktüm. Bunu kaç dakika pişirmem gerektiğini bakayım. Burada yazıyor ama Airfryer'da 12 dakika diyor. Kaç derecede? 175 derecede. Paketlerin üstünde yazması iyi. Ben böyle açıkçası tariflerle falan uğraşmayı pek sevmiyorum. Şunun üstünden manuel nasıl başlatırız ona bir bakalım. Şurada modlar var. Modlar arasında geçiş yapıyorsunuz ama manuel mod hangisi? Evet, şu anda herhalde manuel moddayız. 180 derecede 1 dakika diye gösteriyor. 185 yaptım bunu. Sol taraftan dereceyi ayarlıyorsunuz. Sağ taraftan da süresini ayarlıyorsunuz. 175 demişti. 12 dakika yapalım. Ekran üstünden de dokunmatik ekran hiçbir problem olmadan algılıyor parmaklarınızı. 12 dakikaya getirelim ve başlatalım. Patatesleri en çok merak ediyorum ben. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. 3, 2, 1. Heyecanlı bekleyiş. Patatesin kızarmasının sesi geliyor. Çıtır gözüküyor bayağı. Tam altın sarısı renginde. Şimdi biraz soğusun. Soğumasını bekleyemedim. Oo. Bayağı çıtır. Şimdi bizde fritöz yok. O yüzden böyle az yağla tavada falan kızartıyorum bu patatesi ben. O yüzden çok sıkıntı oluyor. Tavanın önce kızması, doğru sıcaklığa geldi mi falan filan sıçrıyor, ediyor. Bayağı zahmetli oluyor. Bunda hiç etrafa yağ sıçrama derdi falan da olmadı. Gördüğünüz gibi. Ve tamamen yağda kızarttığım çıtırlıkta oldu. Bu kadar iyi beklemiyordum ben açıkçası. Hiçbir farkı yok. Hemen hemen. Daha az yağlı. Philips'in iddiasına göre bu ürün %90 daha az yağla pişirme yapabiliyor. Ben çok az bir zeytinyağı koymuştum içine.
Bir yandan da patates yiyorum. Evet arkadaşlar, yanımda gördüğünüz Airfryer'la yaklaşık bir haftadır haşır neşiriz. Büyük ölçüde Airfryer'la beslendim diyebilirim, bol bol test etmek adına. Hemen bir not geçmek istiyorum. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve bu incelemeyi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelelim parçalarına. Şu iki parçayı ben bulaşık makinesinde yıkadım. Hiç önünde çizilme falan da olmadı. Şu şekilde bunu çıkarmak için şunu ittiriyorsunuz ve buraya basılı tutuyorsunuz. Tek hamlede çıkıyor. Bu altta gördüğünüz kısım da deniz yıldızı şeklinde. Bunun olayı sadece sıcak havayla yemeği güzel pişirmek. Yemeklerin dışının çıtır, içinin de yumuşak olmasını sağlıyor. Ben geçen hafta birçok farklı şeyi kızartmayı denedim bununla. Şimdi ilk önce kabak ve patlıcan denedim. Düz, hiç yemek falan şeklinde değil, aperatif şeklinde üstüne yoğurt koyup yiyecektim. Fakat hiç yağ koymadım. Süresini de yaklaşık olarak kafama göre ayarladım. Aslında gayet güzel pişti. Fakat tat olarak hoşuma gitmedi. Bir çay kaşığı da olsa yağ koymak gerekiyor. Yağ zaten bunun içine damlattığınız zaman hava akımı ile birlikte yemeğin tamamına karışıyor. Onun dışında ne pişirdim? Tavuk but. Tavuk but güzel pişti diyebilirim. Dışı çıtırdı, içi de yumuşaktı. Gayet güzel pişmişti. Böyle bir çay kaşığı bir yağ koydum ben ona. Onun dışında tavuk göğüs denedim. Yine bir tavuk but kadar olmasa da o da hiç fena değildi. Güzel pişmişti. Zaten burada menüler arasında dolaştığınız zaman tavuk modu var. Bu modların yaptığı tek şey de aslında süresini ve ısısını belirlemek. Onu siz manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz pişirmeden önce, isterseniz pişirme sırasında. İlk gün çok az bir yağ koyup taze kesilmiş patates kızartmıştım. Çok güzel olmuştu. Fakat ikinci gün bir miktar fazla patates koydum ve yarısında da çevirdim şu şekilde. Bunu çıkarttım. Şöyle salladım. Bir o kadar daha pişti. Fakat ilk günkü kadar çıtır olmadı. Belki ben birkaç kere daha böyle çevirmeliydim. Bilemiyorum. Onu birkaç kez daha denemek lazım. Sadece Airfry için özel üretilmiş patatesler de var. Onlar dondurulmuş. Onları da denemek lazım. Ben taze patatesle denedim. Bu iki parçayı ayrı ayrı hiçbir şeyini sökmeden, ki zaten tornavida olmadan da sökemiyorsunuz, direkt bulaşık makinesine attım. Gayet güzel. Ben ön yüzü çizilir falan diye düşünüyordum ama çizilmedi. Yalnız bulaşık makinesi doluysa biraz yer sıkıntısı olabilir. Birazcık yer kaplıyor bunlar. Onun dışında bu Airfry X-Large modeli, bir de bunun XX Large'ı var. Bir de standardı var. XX Large'ı biraz daha büyük. Fakat X-Large tam bize uygun geldi. 2 ile 4 kişilik aileler için gayet yeterli diyebilirim haznesi. Şimdi size bir de arka kısmını göstereyim bunun. Arka kısmı da gayet sade. Sadece bir delik var. Bu delikten de içerideki hava dışarı çıkıyor. Pişmeye yakın yemeklerde hafif bir koku oluyor ama kesinlikle böyle fritözde yaptığınız kızartma kadar değil. Bir arkadaşım XX Large modelini kullanıyor. O bana tavuk falan pişirdiğimde bayağı duman çıkıyor falan demişti. Fakat ben hiç öyle bir sorunla karşılaşmadım. Pek duman çıkmadı açıkçası. Şimdi bizde bir küçük bir fırın var. Ben de Airfry almadan önce şöyle bir şey aldım. Bunun mantığı da hani en azından Airfry'ınız yoksa fırınınızda biraz daha dışı çıtır şeyler pişirmeniz. Yaptığı hiçbir şey yok. Sadece burası delikli. Mesela patatesleri ya da kızartmak istediğiniz şeyleri buna koyuyorsunuz. İçinin suyu ve yağı alta damladığı için daha çıtır oluyor. Sulanmış olmuyor. Fakat pratikte öyle çok da ciddi bir fark etmedi. Çok kullanmadım. Sadece patates kızartması için kullanmıştım. Airfryer'in yerini kesinlikle tutacak bir şey değil. Peki bu ürün kimler için? Şimdi özellikle bekarlar için tavsiye edebileceğim bir ürün. Çünkü ön hazırlık yok. Direkt 6 dakika yazıyorsa paketin üstünde 6 dakikada tak kızartmanız hazır. Türkiye'de Airfryer'a özel ürünlerin yaygın olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü Airfryer çok yaygın bir ürün değil Türkiye'de. Fakat kızartabileceğiniz her şeyi bunda kızartabilirsiniz. Aynı zamanda fırına attığınız her şeyi de yine bunda yapabilirsiniz. İkisinde de güzel sonuçlar alırsınız haznesi yettikçe. Bunların ayrı aparatları da oluyor. XX Large modelinin mesela işte pasta, tatlı falan yapmak için şeyleri de var. Aparatları var. Bunun var mı tam emin değilim. Onun dışında mobil uygulama özelliği bana göre olsa da olur, olmasa da olur. Ama benim gibi teknoloji meraklılarının ilgisini çekebilecek bir özellik. Yani günlük hayatta
Çok fazla kullanılmıyor ama en azından hani bildirim alıyorsunuz. Evde çok yoğunsanız ya da ne bileyim televizyon karşısına geçmişsinizdir. Mutfakta airfryer açıktır, pişiyordur. Tak piştiğinde direkt telefonunuza bildirim alıyorsunuz. Bu da hoş bir özellik olabilir sizin için. Bu ürünü ayrıca ben kızartmayı çok seviyorum. Kızartmadan vazgeçemiyorum fakat bir yandan sağlıklı beslenmek de istiyorum diyen herkes için kesinlikle önerebilirim. Philips Airfryer teknolojisine senelerdir bayağı yatırım yapıyor. Sürekli yeni modellerini yeniliyor, yeni özellikler katıyor ve Hollanda genelinde de gerçekten çok popüler bir ürün. Ben bu ürünle kırmızı et de pişirdim. Biftek şeklinde böyle büyük parçalarda. Aslında güzel pişti. Dışı da böyle çıtır oldu. Fakat kırmızı et pişirmeye pek uygun diyemeyeceğim. Tavuk eti için daha elverişli bir ürün diyebilirim. Fırınla fritöz arasında bir ürün düşünün. Tam bu ikisinin ortasında kalan bir ürün. Aynı zamanda da sağlıklı. Bunu es geçmemek gerekiyor. Hani fritözde de benim sevmediğim olay şu. 1-2 litre yağ koymanız gerekiyor ve birkaç kere pişirdikten sonra onu dökmeniz gerekiyor. Hollanda'da da bu atık yağları bir plastik şişeye koyup geri dönüşüme götürmeniz gerekiyor. Yani zorunlu değil fakat lavabonuzdan dökerseniz lavabonuzun tıkanma riski var. Onu unutmayın. Aynı zamanda yine şu alt kısımları bulaşık makinesine atarken şöyle bir kağıt peçeteyle yağlarını silin. Çünkü yağlar birikirse bulaşık makinenizde sıkıntı çıkartabilir. Benim bu Philips Airfryer ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa yorumlar kısmında yazarsanız seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında siz bu ürüne zaten sahipseniz ve daha detaylı, daha farklı tarifler denemişsiniz. Lütfen yorumlar kısmında belirtin ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.